İnsan beyninden bahsettik. İnsan beyni muazzam bir yapıya sahip. Bu yapıyı teşkilatlandıran neydi? Tanrısal özlerin kendileriydi. Tanrısal özler bunu kendileri direkt mi yapıyor? Hayır. Kendilerine bağlı yüksek benlikler tarafından yapılıyor. Göksel hiyerarşi, ilahi hiyerarşi ile alakalı programlar yine bu bölümde işleyeceğiz. Altyapı seviyesinde ama daha da ilerledikçe eğitimlerimize üst frekanslı bilgilerle de muhatap olacaksınız. İnsan beyni hücrelerden oluşan muazzam bir yapı. Bu yapıyı muazzam kılan şey ise DNA'nın kendisi. Bu DNA bitkilerden tuttuğunda hayvanlar ve tüm canlı türlerde aslında var olan bir yapı. Bahsettiğimiz DNA'yı özel kılan şey insani organizmadaki biyokompütürde yani beyinde yer alan hücrelerin çekirdeklerinde olması. İnsanda yarattığı etki gibi DNA'ların diğer türler üzerinde etkisi var mı? Evet diyebiliriz. Ama ne düzeyde? Minimum düzeyde. Çünkü orada da devinen bilinçtir. İnsan dediğimiz şey, hayvan insan dediğimiz şey bir robotik kalıp. Kullandığımız aslında bu kalıp bir robotik kalıp. Bu kalıbı yöneten ve yönlendirenler var. Nedir bu? Bilinç. Bu bilincin kendi müessiriyetiyle aslında DNA aktif bölgelerdeki programlar açığa çıkıyor ve yaratım gerçekleşiyor. Elementte de devinen bilinçtir. Ama elementte devinirken bilinç element neyle alakalı deneyimi devreye sokar. Bitkide devinen de yine bilinçtir ama bu sefer nedir? Bitkiliğiyle alakalı deneyimi devreye sokar. Hayvanda da keza öyle, insanda da keza öyle. İnsana gelince işler birazcık karışıyor mu? İşler birazcık değişiyor mu? Tabii ki değişiyor. Çünkü insanı insan yapan bambaşka bir özellik var. Hayvan mesela kompütür kullanıyor. Ama onda kişilik olgusu var mı diye baktığımızda insandaki gibi kişilikten bahsedemeyiz. İnsana bazen deriz ki kıtır gibi inatçı veya keçi gibi inatçı, yılan gibi sinsi gibi. Bu tarz benzetmeler yaparız karakter analizi yaptığımızda. Neden? Hayvana has tecelliler var çünkü orada hayvan kişiliğiyle alakalı bir tecelliyattan söz konusu. Mesela tilki diyoruz, tilki gibi kurnaz diyoruz değil mi? Bunların hepsi aslında o karakter analizinden geçiyor. Şimdi baktığımızda tilki belki dünyanın en masum canlısı ama öyle haller sergiliyor ki hayvanlığına o şey bekleyemezsiniz. İnsanda da keza böyle bir benzetme yapmak mümkün. Peki insanın kişiliği nasıl ortaya çıkıyor? Tabii kişilik bilincin müessiriyetiyle ortaya çıkıyor. Bilinç biyokompütür üzerindeki hakimiyetiyle DNA'larda yer alan programlara etki ediyor. Etki edilen şey nedir? Daha önce tanrısal özler üzerinden yüksek benliklere verilen talimatlarla programlanmış, kilit altına almış, standarda bağlanmış duyarlılıklar. Tamam? Bu duyarlılıkların açığa çıkmasıyla yeni bir şey ortaya çıkıyor. Diyor ki bu benim zevkim, işte bu benim kişiliğim diyorsun. Birisini tanımlarken ne diyoruz? Ayşe şunu yapmaktan hoşlanır. Şunu yemeyi sever. Şuraya gitmeyi sever. Şu renkten hoşlanır veya şundan hiç hoşlanmaz, nefret eder. Şunu duyduğu zaman çıldırabilir. Öfkeden gözü görmez. Gibi konuşmalar var değil mi? Tanımlamalar yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Ayşe dediğimiz o varlıkta gözüken tezahürlerden. Bu tezahürleri sağlayan şey dediğimiz nedir? DNA. DNA'nın genetik uzay bölgelerinde yüklü olan alfa karakterli porlar. O alfa karakterli porlar ilk başta şifrelenmiş. Belli bir standarda bağlanmış. Buradaki standart kelimesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Nedir? Gelişigüzel herkese aynı program verilmiyor. Ayşe, Mehmet'e, Hasan'a verilen programlar farklıdır. Neden? Çünkü her bir deneyimci özün yani tanrısal özün ihtiyaç duyduğu deneyim neyse o deneyim uydusu üzerinden de o deneyimi devreye sokmak istediği mahiyette programları DNA aktif uzay bölgelerindeki porlara yükler. Bu yükledikleri şeyi şifreler.
Ama neyi şifreliyor? Duyumu, duyguyu, düşünceyi, zevki hepsini şifreliyor. Ve ona anahtar bir fonksiyon gösteriyor. Tamam? Bu anahtar fonksiyonu da 5 algı sistemi. Çünkü insan duyumlanmadan yapamıyor değil mi? Görmeden, işitmeden, biz dış dünyayı, dünya dediğimiz şeyi bu 5 algı sistemiyle ancak algılıyoruz ve anlamlandırıyoruz. Onların bize yansıttığı şeylerle hislerimizi ortaya koyuyoruz, düşüncelerimizi şekillendiriyoruz. Başka bir şeyle değil. O halde yardımcı fonksiyonel sahip 5 algının etkinliği ile, yani karşılaştırılan obje, süje ve hadiseleri algıladığımız şekliyle biyokompütürümüzün hücre çekirdeklerinde yer alan DNA'ların DNA aktif platformunda programlanmış bir halde yer alan porların açığa çıkardığı duyarlılıklara göre biz aslında kişilik olgusu yaşıyoruz, açığa çıkartıyoruz. Ne zaman? Bakın, programlama ne zaman yapıldı ki? Deşifreleme yapalım. Deşifrelen şey ne? Ve her birini deşifrelemek zorunda mıyız? Şimdi DNA aktif uzay bölgesine baktığımızda deniliyor ki DNA 2 metre uzunluğuna sahip bir yapı. Genlerden oluşmakta. Onun bir satırlar var. Onların, o satırların her birinin kendine ait yorumlanma satırı var. Anlamlandırma satırları var. Ve bunların arasındaki genetik uzay bölgeleri var. Boşlukları var. Bu boşluklara sığdırılabilecek bilgi, düşün ki DNA'nın kendisi binlerce, milyonlarca kitap iken o boşluklara sığdırabilecek, porlar sayesinde sığdırabilecek bilginin sayısı, adedini söylemek şu an için dünyasal anlamda zor. Belki milyar, belki trilyon, belki daha kaç trilyon mahiyette, belki de sonsuz sınırsızlığa açılacak mahiyette programları yüklemek mümkün olabiliyor. Peki o halde bilinç bu sonsuz sınırsız alternatiflerce yayılımı programlanmaya tabi tutulmuş duyarlılıklardan hangisini açacak? İşte bakın, bu sırada özgür irade yatsısını devreye sokuyor ilahi hiyerarşi. Deniyor ki ben çekirdek dünyada kendi tanrısal benliğimle alakalı olguları, deneyimi, evrimi, görevi devreye sokabilmem için hasletlerimi, değerlerimi, keyfiyetlerimi bir cevhersel odaklı devreye sokmam lazım yaratım için. Bunu her cevhersel odaklı farklı şekilde devreye sokabilirim. Farklı devreye soktuktan sonra açılacak mahiyetler yine çekirdek dünya ortamsallığı olduğu için varlığın kendi seçimine bırakıyorum. Ama bakın, tüm alternatifleri zaten hesaplamış, kitaplamış, onu bir sisteme oturmuş, matematiksel dengesini ve dinamik dengesini icablı dostunu bunu bir yapmış, tasarlamış. O zaman hemen burada kaderciliğe de taş geliyor. O zaman her şey tasarlandı, siz oturalım yerde, hiçbir şey yapmayalım. Hayır, öyle değil. Bizlerin kendi irademizle seçmiş olduğumuz şeyler aslında biz yapıyor. Evet, bir tasarlanmışlık var. Tüm alternatifleriyle, asıllarıyla tasarlanmışlık var. Bu tasarlanmışlık neydi? Hemen söyleyelim. Bir bilincin çekirdek dünyada anne karnına girdikten sonra zigot halinden 3 ay sonra biyokompütüründe kod açılım faktörü devreye giriyor. Bu kod açılım faktörü devreye girdiği andan itibaren karşılaşmış olduğu obje, suje ve hadiselere vermiş olduğu tepkilerden sonra açığa çıkan duyarlılıklar ve o duyarlılıklara karşılık gelen bir enerji, hepsi özel ait bilgiyle gücün devreye girmesini sağlayan bir mevzuat oluyor. O halde tanrısal özler kendi deneyim uyduları üzerinden böyle bir yaratımı devreye sokarken özgürlüğünüz nerede? Özgürlüğünüz size verilen o alternatiflerden hangisini seçme hakkına sahipseniz onu seçme hakkına sahipsiniz. O seçme hakkı sizin özgürlüğünüz. Size özünüze ait, %100 özünüze ait bir seçim yapma hakkı tanınıyor mu? Elbette tanınıyor. Ama diyelim ki alternatifleri, yani daha az özün ihtiyacını veya isteğine uygun yapıyorsunuz. O zaman ne yapıyor? İşler aktif sistem devreye sokuluyor. Deniliyor ki bunu yapma. Kendi istesiniz olarak kabul edin. İşler aktif sistem. Özle yeryüzündeki deneyim uydusu arasında oluşturulan çok özel bir irtibattan bahsediyorum. Siz onu istesin diyorsunuz. İşte aslında içimden hiç yapmak gelmedi de işte bir şey bana engel oldu, yapmak istedim, içimi dinlemedim, keşke içimi dinleseydim gibi dediğiniz şeyler aslında sizin özünüzle olan o irtibattan kaynaklanıyor.
Aksiyonel motor bilgi gördüğünde iç darbeci aktif sistem olarak geçiyor bu. Evet. Sizler kendi özgür iradenizle özünüzün arzusuna uygun şekilde seçimler yapmanız bekleniyor. Yapmadığınız canınız sağ olsun tabi denmiyor da. Canınız sağ olsun yine farklı alternatiflerde programlar açtınız ama yine özünüzün iç darbeci aktif sistemleri doğrusunda sizi öz programa doğru tekrar oturtacak programlar devreye sokuluyor. Bu programlardan kastım karşılaşmış olacağımız objeler, sujeler ve hadiseler. Yaşantılarla siz tekrar kendi öz programınıza doğru öyle veya böyle dönmeniz hedefleniyor. Bizlerden istenen zaten şey bu. Yani çekirdek dünyanın varoluş amacı zaten bu. İnsansal türün ortaya çıkmasının amacı bu. Ve insansal türün amacından kastım her bir tanrısal özün kendine ait hasletlerin, değerlerin, keyfiyetlerin çekirdek dünyada olma bazından yaratı haline çevrilmesi hedeflendiği için amaç bu diyorum. Evet. Beynimizin tabii ki bu duyumsal, duygusal, düşünsel algı sistemlerini etki eden bir faktör var. Biz bu faktöre ne diyoruz? Beynin biyoşimik özellikleri diyoruz. Vücudumuzda hormonal aktif sistem var değil mi? Bu hormonal aktif sisteme baktığımızda birden fazla duyguyu aynı anda yaşayabilme gibi farklı nüanslara uygun olguları yaşayabiliyoruz değil mi? Bu duyguları yaşayabiliyoruz. Sevgi, kin, öfke, kıskançlık, hasetlik, heyecan değil mi? Bu olguları yaşıyoruz. Bunları salgılayan şey ne? Sağlayan şey ne? Tabii ki demin söylemeye çalıştım. Salgılayan şey ne? Hormonlarımız. Hormonlarımızın sayesinde aslında biz duygulanıyoruz. Biz düşüncelerimize yön verebiliyoruz. Bakın bu çok önemli. Aldığımız duyumlar hem duygularımıza, hem düşüncelerimize, hem de zevklerimize etki edebilme hassasiyetine sahip, etkisine sahip. Yani böyle muazzam bir teşkilatlanma. O zaman DNA'nın yapısında bir de biyoşimik özellik gösterebilecek bir hassasiyet var. DNA'nın dışında da aynen insan vücudunda, hatta nöronda diyelim yine nöron hücresinin çekirdeğinde RNA faktörü var. RNA'ların çok farklı karakterleri var ama bizim için şu an önemli olan bu dersimiz için mesajcı RNA'ları işleyeceğiz. Mesajcı RNA'ların yapısı öyle bir şeydir ki kalıtımsal olan tüm özelliklerimizi kuşaktan kuşağa aktarabiliriz. Mesajcı RNA'lar sayesinde. Ve aynı zamanda bu mesajcı RNA'lar sayesinde vücudumuzun kimyasal etkileşimini diğer bölgelere de taşıyabiliriz. Kortizol hormonu, serotonin hormonu, büyüme hormonu, gebelik hormonundan kaynaklanan işte östrojen hormonu veya progesteron hormonu, bu tarz hormonlar yine mesajcı RNA'ların aktiflikleriyle yine hücrelerden hücreye taşınabiliyor. Burada dikkatinizi çektiyse mesajcı RNA'lar sadece bir hücrede yer almıyor. DNA'ların şöyle bir özellikleri vardı. DNA'lar bir hücrede yer alıyor ama RNA her hücrede yer alıyor. Ama sadece bir hücrenin birçok yerinde dolaşabildiği gibi hücre dışına çıkıp hücre zarına geçip başka bir hücreye de gidebiliyordu. Böyle bir özelliği var. O yüzden bu mesajcı RNA'lar özel bir programa tabi diyoruz. Kalıtımsal özelliklerin yanı sıra, ki kalıtımsal özellikler kastettiğim şey 7 kuşak öncesi, 8 kuşak öncesi atalarınızdan gelen bilginin size kadar taşınmasını kastediyorum aslında. Ve bunun dışında bizlerin tüm bu duyumsal, duygusal, düşünsel, zevksel olgular planına ait olan kayıtları da başka hücrelere taşıyabilmektedir. O DNA ile RNA arasındaki en büyük fark ne? DNA kalıcı kayıt ünitesi. Yani oradaki yapılan kayıtlar sabittir. RNA'daki kayıtlarda geçici kayıt ünitesi olarak bilindiği için geçici olabilir. Hani sadece bilgi vermek amacıyla bir nevi elçilik görevi yapıyor mesajcı RNA'lar. Deniliyor ki şu mahiyette bir olgu planı var. Bu olgu planına ait şu duyarlılık açığa çıktı. Diğer hücreleri bilgi vermek için kullanılıyor. Bir nevi. Ve bu vücudun fiziko-kimik reaksiyonlarından yer alıyor. Evet, DNA'lar kalıcı kayıt ünitesi olmasının nedeni ne? Çünkü ilk program, yani yüksek benlikler veya tanrısal benlikler tarafından ilk program nereye veriliyordu? DNA'ya. DNA'da bir şeyin açığa çıktıktan sonra kayıt altına alınması için de bir süreç gerekiyor demek oluyor bu. Kalıcı kayıt ünitesinin anlamını açıklamaya çalışıyorum şu an burada. Siz bir olguyu yaşadınız.
O olguyu mükerrer olarak yaşadığınız zaman artık o sizde kayıt altına alınabiliyor. Yoksa gelip geçici olabilir. Mesela ben dondurma yemeyi çok severim. Ama dondurmayı ilk sevdiğim zaman, ilk yediğim zaman ki tepkimden dolayı DNA'ma kayıt yapılmıyor. Ne yapılıyor? Ben daha çok dondurma yemeye başladıkça o dondurmadan aldığım zevk olgusu, tatsal zevk olgusu DNA'larıma kayıtlanıyor. Deniliyor ki bu kullandığım vücudun, diyor bu robotik kalıbın, varlığında yer aldığım robotik kalıbın açığa çıkar duyarlılıklarından tatsal olgulamaları dayalı olan dondurma hassasiyeti ya da dondurmaya olan sevgisi kayıt değişmez. Biz bunu kayıt altına alıyoruz. Ne oldu? Eylem denilen kişilik bu sefer dondurmayı çok seven oldu. Bunu tüm olgulara yayabiliriz. Yani sadece tatsal olgulamalara yaymayalım. Tüm olgulara yayabiliriz. Kendimizi tanımladığımız neyse her şeye bunları yayabiliriz. Direkt DNA'ya kayıt olmuyor. Bu olguyu veya herhangi bir olguyu defalarca tekrar etmek şart. Onlarca tekrar edildikten sonra ancak kalıcı kayıt haline gelebiliyor. O zaman hemen toparlayalım tekrar. DNA'larda bilgiler önce şifreleniyor. Ve belli bir standarda tabi olarak bu şifrelenme söz konusu. Bu şifrelenmenin akabininden bu şifrelemenin içerisinde ne vardı program ve güç yani enerji var. Kilit altına alınmış yani de şifrelenmiş. Şifrelenmiş ve belli bir standarda bağlanmış bu programın yani bu porun açılıma uğraması için çekirdek dünyada bir bilincin obje, süzge ve hadiselerle karşılaşması lazım. Karşılaştığı sırada hemen muayyen mahiyette kod açılıyor. Hemen kod açılmıyor. Diyor ki biraz bekleyelim. Acaba o açılan kodu karşılık devamlı olarak yaşayacak mı? Çünkü o kodun içerisinde bazı değişken faktörler de var. Neye göre açmış o kodu? Hangi frekansa açmış? Kendi arasında belli bir skala arz ediyor. Porun içerisindeki bilgiden bahsediyorum. Yani sadece bir porun içerisindeki bir bilgiden bahsediyorum. O skalanın hangisinde denk geliyorsa onu bu sefer kayıt altına alıyor. Tekrar edilen. Bu da DNA aktif platformun karakterinin değişmesini sağlıyor. Neye göre? İşte alfadan dedik beta'dan omega'ya geçmesi gerekiyor ya. Alfa karakterin hangi mahiyettekine denk geliyorsa o kadarına göre değişkenlik gösteriyor diyebiliriz.